Herkese tekrardan selamlar. Bugün ne eğitim ne de bir proje var. Aslında bunu proje olarak da sınıflandırabilirsiniz ama bu bir sorun çözümü videosu aslında. Benim elimde Raspberry Pi 5 ve kamera modül 3 var. Şimdi normalde bu kamera modül 3 ile buradaki çözünürlükleri yuvarlayacağım. 1080p'de 60 fps, 720p'de 120 fps ve 4K'da ise 14 fps almamız lazım aslında. Yani cihazın özellikleri bunu destekliyor. Fakat internetteki hiçbir yayında bu kareleri alarak cihazdan yayın çıkartmayı başaramadım. Bulduğum en optimize kod ise yani yüksek çözünürlükte gördüğünüz gibi 3 FPS alıyor. Yani şu videonun haline bakın. Yani bu durumda herhangi bir projede kullanılamaz. Sonunda kendim bir çözüm ürettim. İnternetteki kaynaklar maalesef yeterince bu iş için uygun değil. Bu problemi çözmek adına kendi kodumu yazdım. Birden çok kaynaktan kameraya erişsem bile 15 FPS, 14 FPS almaya başlıyorum. Yani internette bunu niye daha önce kimse paylaşmamış bilmiyorum ama en azından ben çözeyim. Şimdi çözüm ise şu. Öncelikle dikkat etmemiz gereken ilk şey donanım çözücüleri kullanmak. Kameramız byte'larla bize veriyi yolluyor. O yüzden o byte'ları anlamlı veriye dönüştürmemiz gerekiyor. İşlemciden ayrı bir birim olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden pCamera2 encoder kullanmak gerekiyor. Ve bunlar dışarıya dosya olarak çıkacağı için file output olarak sınıflandırmamız gerekiyor. İşlemciye yük bindirmiyoruz. Sonrasında ikinci dikkat etmemiz gereken şey thread kullanımı. Kamera işlevi ile yayın işlevini bölmemiz gerekiyor. Bu sayede bir yandan yayına veri yetiştirmeye çalışırken bir yandan da kameraya işlemci kaynağı ayırmak zorunda kalmıyoruz. Burada AF modu 2 yapıyoruz. Otomatik fokus aktive olsun diye. Yoksa kendi kendine otomatik bunu devreye sokmuyor. Ayrıca threading lock kullanmamız gerekiyor. Burada yapılan işlem birden çok işlemcinin aynı kaynağa erişmesini gerektiriyor. Yani ortak bir değişkene hem verinin yazılması hem verinin alınması lazım. Bu yüzden threading lock özelliğini kullanıyoruz. Eğer Raspberry Pi ile kendi güvenlik kameranızı yapmak isterseniz ya da artık kamerayla ilgili bir projeniz varsa çözümü biliyorsunuz. Link açıklamada. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.